Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü konumuzda sizlere kuantum kara deliklerinden bahsedeceğim. Bu konuyu da yine kuantum kütle çekim teorileri kapsamında ele alacağız. Maddi bir cismin kara deliğe düşmesi ve ardından Hawking radyasyonu nedeniyle buharlaşması ile ilgili olayları daha derinlemesine inceleyecek, kara delik fiziğinin, kuantum teorisinin ve bilgi teorisinin kritik yönlerini vurgulayarak genel görelilik, kuantum mekaniği ve termodinamik temalarını birleştirip kapsamlı bir çerçeve oluşturacağız. Öncelikle eğri uzay zamanlarda kuantum alan teorisi ve bilgi paradoksu konusuna değinelim. İlk senaryo madde, türleri ve kütle dağılımının çok kutuplu atalet momentleri de dahil olmak üzere çeşitli parametrelerle tanımlanan bir maddi gövdeyi öne sürüyor. Bu cisim bir kara delik oluşturduğunda ortaya çıkan tekillik orijinal malzemenin özelliklerine bakılmaksızın büyük ölçüde yalnızca kütlesi ve açısal momentumu ile karakterize edilir. Bu basitleştirme genel görelilikte kara deliklerin yalnızca kütle, yük ve açısal momentum ile tanımlandığını belirten saçsızlık teoreminden kaynaklanmaktadır. Ayrıca çöken cisim tarafından foton emisyonu tartışılırken olay ufkunu geçmeden önce çöken cisim hakkında yalnızca sınırlı bilginin aktarılabileceğine dikkat çekilmektedir. Bu bir kuantum sisteminin tüm bilgi durumunu kopyalanmasının imkansız olduğunu öne süren ve dolayısıyla ufkun dışından gözlemlenebilecekleri sınırlayan teori ile de uyumludur. Kuantum alan teorisini çöken bir kara deliğin kavisli uzay zamanına uygulamak, kara deliklerin artık Hawking radyasyonu olarak bilinen radyasyon yayması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu radyasyon kara deliğin zamanla kütle kaybetmesine ve sonunda tamamen buharlaşmasına neden olur. Bu süreç başlangıçta kara deliğin içinde bulunan bilginin kaderi hakkında kritik bir soruyu gündeme getiriyor ve kara delik bilgi paradoksuna bizi götürüyor. Her ne kadar çöken madde hakkında bilgilerin çoğu kaybolsa da yalnızca küçük bir miktar potansiyel olarak tekillik kalıntılarından kaçabilir. Kara delik dinamiği sistemin faz uzayı üzerinde etkiye sahiptir. Bir kara deliğin çökme nedeniyle faz uzayı hacmindeki azalma, deterministik sistemlerde faz uzayı hacminin korunduğunu öne süren klasik mekaniğin Liouville teoremi ile çelişiyor gibi görünmektedir. Bu çelişki bu gözlemleri kuantum mekaniğinin ilkeleriyle uzlaştırmak için yeni fiziğe ihtiyaç duyulabileceğini bizlere gösteriyor. Kuantum mekaniğinde kara delik buharlaşmasının doğasında olan belirsizlik, olağan kuantum belirsizliğini tanımlayarak kara deliklerin içsel entropisinden dolayı kuantum mekaniğinin ötesinde yeni bir öngörülemezlik düzeyi sunar. Bu entropi ve buna bağlı olarak gözlemlenebilir evren bölgemizdeki bilgi kaybı, evrenin deterministik doğasını anlamamız açısından önemli zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Yer çekimi maddeyi yıldızlar ve galaksiler halinde toplamaktadır. Bu toplanmış maddeler aynı zamanda termal basıncı ve açısal momentumu kaybettikten sonra yer çekimi altında belirli bir kütle eşiğini aşarak çöküp kara deliklerin oluşumuna yol açan büyük kütleli cisimlere dönüşürler. Bu yer çekimsel çöküş ötesinde kaçışın imkansız olduğu bir olay ufkunun oluşmasıyla sonuçlanır. Bu aynı zamanda ötesinde görünüşte bilginin dış evrene göre kaybolduğu bir sınırı da ifade eder. Bu keşif teorik fizikte özellikle kuantum mekaniğinin ve genel göreliliğin tutarlılığı ve kuantum evreninde bilginin korunmasının gerçek doğası ile ilgili çözülmemiş birçok konuyu vurgulamaktadır. Kara delik bilgi paradoksu ve kuantum mekaniği ile genel görelilikteki bu konuların kara delikler bağlamında ortak değerlendirilmesi, birleşik bir kuantum kütle çekimi teorisinin geliştirilmesinde merkezi öneme sahip bilmeceler sunarak önemli kavramlar ve teorik zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Kara delik bilgi paradoksu, genel görelilik ilkelerinin yanı sıra kuantum mekaniğinin ilkeleri de dikkate alındığında ortaya çıkar. Kuantum mekaniği bilginin asla kaybolmadığını öne sürüyor. Bilgi her zaman sistemin kuantum durumundan kurtarılabilir. Bunun tersine genel görelilik bir kara deliğe düşen bilginin olay ufkunu geçtiğinde dış evrende kaybolacağını,
ve sonuçta tekillikte kaybolacağını öngörür. Bu paradoks kuantum mekaniğine meydan okuyor. Çünkü eğer bilgi gerçekten kaybolursa bu kuantum üniterliğinin kapalı bir kuantum sisteminin evriminin her zaman tersine çevrilebilir olduğu ilkesi temelden ihlal ettiği anlamına gelir. Genel görelilik için zorluk, klasik uzay zaman kavramlarının çöktüğü, olay ufkunda ve kara delik içindeki parçacıkların kuantum mekaniksel davranışına uyum sağlamakta yatmaktadır. Eğer kara deliklerde bilgi kaybolabiliyorsa, bu kuantum mekaniğinde üniter olmayan bir evrime işaret eder. Bu da şu anda anlaşıldığı şekliyle kuantum mekaniğinin tamamlanmadığını veya kütle çekimsel etkiler önemli olduğunda modifikasyona ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Hawking radyasyonu ve diğer kuantum kütle çekim fenomenlerine dayalı mekanizmalar aracılığıyla bilginin kurtarılma olasılığı, ufukta veya kara deliklerin içinde paradoksu çözebilecek yeni fiziğin var olabileceği anlamına gelir. Bu kuantum teorisinde potansiyel olarak kavisli uzay zamanda kuantum alan teorisinin yeniden formüle edilmesini veya yeni kuantum kütle çekim ilkelerinin tanıtılmasını içeren önemli ilerlemelere yol açabilir. Bir diğer paradoksu da şu şekilde izah edelim. Klasik mekaniğin dinamik bir sistemde faz uzayı hacminin korunduğunu belirten Liouville teoremine tabi olduğunu belirtmiştik. Bununla birlikte kara deliğin buharlaşması durumunda sistem yani kara delik Hawking radyasyonu yaydığı için bilgi kaybediyor gibi görünüyor. Ve bu da kara delikle ilişkili toplam faz uzayı hacminde bir azalmaya yol açıyor. Gözlenen bu azalma Liouville teoreminin belirttiği korunum yasasıyla çelişmektedir. Ve klasik fizik tanımlarının aşırı çekim alanlarının hakim olduğu rejimlerde yetersiz olduğunu öne sürüyor. Hala tam olarak anlaşılmayan veya tam bir teori tarafından tanımlanamayan kuantum kütle çekim etkileri kara deliklerin varlığında bile bilgiyi koruyan mekanizmalar sağlayarak bu tutarsızlıkları potansiyel olarak uzlaştırabilir. Bir hipotez öne sürecek olursak, çökmekte olan bir yıldızda kodlanan bilginin Hawking radyasyonunun korelasyonlarında bir şekilde korunduğunu ve bilginin kara delikte buharlaştıkça yavaş yavaş dışarı sızdığı yönündedir. Alternatif olarak holografik prensip gibi teoriler, 3 boyutlu bir uzayda bulunan tüm bilgilerin o uzayın 2 boyutlu bir sınırında temsil edilebileceğini öne sürüyor. Bu da bir kara deliğin içi hakkındaki bilginin olay ufkunda kodlanabileceğini ima ediyor. Evet, şimdi de bu anlattıklarımızı basit benzetme ve örneklerle daha da pekiştirelim. Bunlar kara delik bilgi paradoksu, korunum yasaları ve kuantum çekimin etkileri gibi tartıştığımız bazı soyut kavramların aydınlatılmasına yardımcı olacaktır. Öncelikle kara delik bilgi paradoksuna ilişkin bir benzetmeden bahsedecek olursak, ofisinizde bir kağıt öğütücünün olduğunu hayal edin. Artık ihtiyacınız olmayan belgeleri yok etmek için kullanırsınız. Belgeleri bir kez parçaladıktan sonra küçük parçalardan yeniden oluşturmak imkansız gibi görünüyor. Şimdi bir makinenin orijinal belgeleri bir şekilde bu parçalardan yeniden oluşturabileceğini hayal edin. Kara delikler bağlamında genel görelilik, kara deliğe düşen bilgilerin yani bu belgeler gibi sonsuza kadar kaybolduğunu ve kurtarılamaz şekilde parçalandığını öne sürer. Ancak kuantum mekaniği hiçbir bilginin gerçekten yok edilemeyeceğini savunarak bu bilgiyi yeniden yapılandırmanın hayali makinemizi kullanmak gibi bir yolu olması gerektiğini öne sürüyor. Peki mesela bir bilardo oyunu düşünün. Bu oyunu oynarken etkileşimlerini ve yörüngelerini dikkatlice analiz ederek topların hareketlerini orijinal konumlarına kadar takip edebilirsiniz. Bu izlenebilirlik kuantum mekaniğindeki bilgi kurtarma ilkesine benzer. Ne kadar dağınık olursa olsun teorik olarak her şeyi orijinal durumuna kadar izleyebilmelisiniz. Bir kara delikteki bilginin bir şekilde kaçabileceğini veya kurtarılabileceğini söylersek bu oyun ne kadar kaotik olursa olsun bilardo toplarının izini her zaman geriye doğru sürebileceğimizi söylemek gibidir. Faz uzay hacminin çatışmasının korunması ile ilgili bir örnek verecek olursak, bir bardak suya bir damla mürekkep yaydığımızı düşünün. Başlangıçta mürekkep küçük, iyi tanımlanmış bir alanı kaplar. Bir sistemin organize faz uzayı gibi. Zamanla mürekkep tüm cam boyunca dağılır ve daha az konsantre hale gelir.
ve daha fazla yayılır. Dinamiklerindeki faz alanı hacminin yayılmasına benzer bir şekilde klasik mekanikte bizim mürekkep damlamız gibi toplam mürekkep miktarı veya faz uzayı hacmi dediğimiz isimlendirdiğimiz kısım teorik olarak sabit kalmaktadır. Ancak kara delik buharlaşmasıyla birlikte sanki mürekkebin bir kısmı gizli bir şekilde bu camdan kayboluyor gibi gözüküyor. Ve bu da klasik fizikten beklentilerimizle çelişiyor. Şimdi kuantum yerçekimi etkilerine bakacak olursak, örneğin bir tane sihirbaz var ve bu kapalı kutudaki bir nesneyi yok ettiğini, yani ortadan kaybolduğunu söyleyen bir sihir gösterisi yapıyor. Daha sonra sihirbaz nesnenin aslında hiçbir zaman gitmediğini, görünmez bir şekilde hareket ettiğini ve etrafındaki diğer nesneleri etkilediğini ortaya çıkarıyor. Bu metaforda sihirbazın hileleri bilginin kara deliklerde nasıl kaybolmadığını, bunun yerine şu anda anlayamadığımız şekillerde biçim veya konum değiştirdiğini ve sonuçta evreni beklenmedik şekillerde etkilediğini açıklayabilen kuantum çekim etkileri gibi olmaktadır. Bu örneklerde bilgi paradoksu ve kuantum etkileri gibi görünüşte soyut etkilerin daha tanıdık bağlamlarda nasıl işleyebileceğini göstermeye yardımcı olmak için karmaşık fizik kavramlarını günlük senaryolara göre basitleştirdik. Şimdi de saçsızlık teoremini daha derinlemesine inceleyelim. Yerçekimi dışındaki madde alanlarının yokluğunda kara delik denklemlerinin tek durağan çözümleri iki parametreyle karakterize edilen Kerr çözümleridir. Bunlar M kütlesi ve J açısal momentumu olmaktadır. Saçsızlık teoremi genel görelikteki Einstein-Maxwell denklemlerinin tüm kara deliklerin çözümlerinin yalnızca dışarıdan gözlemlenebilir 3 klasik parametreyle tanımlanabileceğini öne sürmektedir. Bunlar kütle, elektrik yükü ve açısal momentumudur. Burada odak noktası eksenel simetrik olan ve elektrik yükünden yoksun olan Kerr kara delikleridir. Bu bağlamda da Einstein-Young-Mills kara delikleri konusuna girmek önemlidir. Genel görelilik ve yerçekimi teorileriyle kuantum alan teorilerinin etkileşimi üzerine ileri düzey bir tartışma sunar. Bu tür kara delikler yerçekim alanlarını özellikle abelian olmayan ayar alanlarıyla, yani temel parçacık fiziği modelinde yaygın olarak bulunan ve doğrusal olmayan öz etkileşimlere sahip alanlar, bu alanlarla birleştiren çözümleri ifade eder. Bu bölümde bu konseptlerin detaylarına ve fizik anlamında önemine dair açıklamalar yapacağız. Genel görelilik uzay ve zaman dokusunu tanımlarken Young-Mills teorisi de özellikle kuantum renk dinamiği ve elektrozayıf teori gibi modern parçacık fiziğindeki teorilerde kritik rol oynar. Young-Mills ayar teorileri temel kuvvetleri taşıyan bozonların davranışlarını yönetir. Ve Einstein-Young-Mills kara delikleri bu ayar bozonlarını yer çekimiyle nasıl etkileşebileceğine dair öngörülerde bulunur. Bu tür kara delikler genel görelikteki Kerr veya Schwarzschild gibi standart kara delik çözümlerinden farklı olarak Young-Mills alanlarının varlığı nedeniyle ek parametrelere sahip olabilir. Kerr kara delikleri yalnızca kütle ve açısal momentum ile tanımlanırken Einstein-Young-Mills kara delikleri de bu parametrelerin yanı sıra Young-Mills alanlarının getirdiği ek karakteristiklere de sahip olabilir. Bu ek parametreler kara deliklerin saç özelliklerini, yani dışarıdan gelen parçacıkların kara delik etrafında nasıl saçıldığına dair bilgileri değiştirebilir. Young-Mills alanlarının doğrusal olmayan kendi kendine etkileşimi bu alanların karmaşık dinamikler oluşturmasına olanak tanır. Ve bu etkileşimler Einstein-Young-Mills kara deliklerinin kütle ve açısal momentum dışında ek parametrelere sahip olmasına neden olabilir. Bu her ne kadar genel göreliği saçsızlık teoremiyle çelişiyor gibi görünse de, çünkü saçsızlık teoremi bize neyi söylüyordu? Bir kara deliğin yalnızca kütle, elektrik yükü ve açısal momentum gibi temel parametrelerle tanımlanabileceğini ifade ediyordu. Ancak belirtildiği üzere bu tür konfigürasyonların aslında ekstra serbestlik derecelerine sahip olması iddia edilmektedir. Bu da Einstein-Young-Mills kara deliklerinin belirli koşullar altında belki de belirli simetriler ve alan konfigürasyonları nedeniyle yine de saçsızlık teoreminin genel bir örneği olabileceğini iddia etmektedir. Yani bu kara delikler ekstra fiziksel özelliklere sahip gibi görünse de bu özellikler belki de kara deliğin genel tanımına aslında bir ek değil, mevcut parametrelerin daha karmaşık bir ifadesi şeklinde konumlanmaktadır. Bu bağlamda Einstein-Young-Mills kara deliklerinin incelenmesi genel göreliliğin ve kuantum alan teorilerinin birleştiği noktada
yer çekimi kuantum teorisiyle nasıl uyumlu hale getirilebileceği üzerinde derin düşünmeyi gerektirir. Örneğin devasa bir nesne kara deliğe çöktüğünde orijinal durumuyla ilgili neredeyse tüm karmaşık bilgileri kaybeder ve yalnızca kütle ve açısal momentum korur. Bu basitleştirme önemli bilgi kaybına yol açmaktadır ve olay ufkunu geçmeden önce yalnızca sınırlı miktarda fotonun kaçabileceği, bunun da çökmekte olan nesnenin durumuyla ilgili tüm karmaşık bilgileri taşımakta yetersiz olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca kuantum mekaniğinin kara deliklerin davranışlarına ek karmaşıklar getirdiğinden de bahsetmiştik. Hawking tarafından keşfedilen kavisli uzay zamanda uygulanan kuantum alan teorisine göre kara delikler yayılarak kütle kaybına ve sonunda buharlaşmaya yol açabilir. Bu radyasyon kara deliklerin tamamen kara olmadığını ve yok olmalarına yol açabilecek radyasyon yaydıkları ve bilginin korunmasına ciddi zorluklar teşkil ettiğini anlamına gelir. Ve bir kara deliğin içinde bilginin buharlaşmayla yok olduğu ve bunu da geleneksel kuantum mekaniği tarafından tanımlanmanın ötesinde bir öngörülemezlik ve belirsizlik düzeyi getirdiği probleme ima ediliyor. Evet, şimdi de kara deliğin çökme problemine detaylı bir bakış açısı getirelim. Burada tabii öncelikle şematik olarak bunu tanımlayacağız ve olay ufkunu da belirtmemiz gerekiyor. Yani dediğimiz gibi bir kara delik iki güneş kütlesinden fazla, kara deliklerin oluşması için Schwarzschild yarıçapı neydi? Sınırı iki güneş kütlesinden ya da 2,5 güneş kütlesinden fazla bir kütlede olunca, bu eşik geçilince kütle anlamında bir sistem kara deliğe çöküyordu. Yani bunu da şimdi Minkowski uzay zaman diyagramları var. Bunlarla birlikte ışık konileri kavramıyla da daha bağlantı kurulabilir. Örneğin şimdi bizim normalde belirli bir ne derler ona, uzay zamanımız bu şekilde yüzey alanı içerisinde gerçekleşiyorsun. Yani şu anda sistemin tüm uzaysal durumunu belirli bir zaman alanında bu şekilde tanımlayalım. Bu daha sonra zamanda ilerledikçe bu kütle çekim etkisi altında uzay zamanın eğriliğinden dolayı giderek şöyle bir kavisli eğri bir yapıda bize gösterecek uzay zaman diyagramı açısından. Yani belirli bir t anında buradaydı sistemin durumu. Daha sonraki t anında şu yüzeyde kapsadığını düşünün. Burası bu 3 boyutlu, bu 4. boyuta doğru çıkıyor. Yani bunu tabii ki de bu şematik gösterimi işin kolaylaştırmak için şu 3 boyutlu bir uzayı temsil ediyor. Yani şöyle düşünelim, şöyle gösterelim. Ve şu eksende, yukarıya doğru çıkan eksende zamanı gösteriyor. Yani zamanda bu kendi içerisinde çökecek, bu 3 boyutlu uzay kara deliğin çevresini, yüzey alanını, şu etkileşimi içerisinde bulunduğu alanı temsil eden uzay zamandan bahsediyoruz. Peki bu yavaş yavaş bu şekilde devam edecek şunlar. Zaman ilerledikçe böyle yüzeylerde kendini gösterecek. Ve en sonunda gideceği nokta uzay zaman tekilliği diye öngörülüyor. Fakat bunun oluşması için bir sınır var demiştik. Bu sınırda örneğin şu nokta güneş kütlesinin 2 katı kadar olsun. Schwarzschild yarıçapına karşılık gelecek şekilde diyelim. Mesela burada hiç eğrilmemiş, yani yani belirli bir miktarda eğrilmiş uzayda fonksiyonumuz şeyine bakalım. Işık konilerinin durumuna bakalım. Işık konileri şu şekilde buradan çıkıp bu yüzeyde sonlanıyor. Şöyle bir yörüngeyi takip ediyor. Peki. Şimdi buradan bir şey gönderdik. Foton gönderdik veya ışık hüzmesi gönderdik. Ve burada bu çok az bir şekilde eğrilmiş gibi gözüküyor bize. Zaman içerisinde. Bu şu andaki ışık, yani şu anı temsil etsin. Işık konisi ilerledikçe zaman açılıyor ve uzaysal bir genişleme, yani uzayda yayılıyor. Bu da geçmişten gelen ışık konisini temsil ediyor. Bu da bir an içerisindeki durumu. Işık konisinin bir an içerisindeki durumu. Şimdi burada yüzey alanı şu noktadayız. Bu noktadan gönderdik diyelim. Yüzey alanı
çok eğrilmediği için ışık konisi bu şekilde. Tamam. Şimdi daha anlaşılır olması açısından ilerledik. Kara delik çökmeye başladı. Tam mesela şu noktada. Şu nokta bize diyelim şeyi temsil etsin. 2M. Yani Schwarzschild yarıçapında, R Schwarzschild yarıçapında yaklaşık olarak Güneş'in kütlesinin 2 katı kadar olduğunu ve olay ufku oluşumunu tetiklediğini, olay ufku oluşumu tetikleyen sınırı gösterdiğini bize belirsin. Şuraya olay ufku diyelim. Peki. Şimdi diyelim buradan ilerledik. Bu noktada tamam, burası olay ufku başladı. Şurada, şu aşamada. Sonra buradan daha da ilerlediğimizde ne olacak? Artık ışık kaçamayacak hale gelecek. Yani bir sonraki aşamada hemen bir iterasyon yaptık. Şu şekilde. Ve artık yüzey yavaş yavaş ışık konisi eğrilmeye başladı ve içeriye doğru, uzay zaman içerisinde artık zamansal boyutta, bu artık zamansal boyutta temsil edilen, yani şu düz olan nokta, ışık konisi yavaş yavaş eğrilmeye başladı. Yani uzayla zaman yer değiştiriyor gibi oluyor. Bu noktadan sonra devam ettiğinde, daha da devam ettiğinde, yani şu aşamaya diyelim geldi. Şuradayız bu sefer. Yine iterasyon yaptık. Işık konisi, şuradan bir ışık gönderdik. Daha da eğrilmeye başlayacak ışık konisi. Bu uzay zamanı kavisli alanı içerisinde. Şunu bir kum saati gibi düşünebiliriz yani. Kum saati gibi. Bu sefer artık hiçbir zaman kaçamıyor. Yani şu noktadan itibaren hep bu tekilliğe çökecek. Bu noktada buradan kaçtığını varsayalım. Bu tam sınır bölgesini temsil ediyor olay ufkunu. Olay ufkundan ilerledikçe artık eğrilik yarıçapı çok yüksek olduğu için hiçbir zaman kaçamayacak ve en sonunda bu tekillikte sonlanacak. Şurası tekillik bölgesi. Giderek daha da küçülecek bu uzaysal alan, uzaysal bölge ve R eşittir 0 olacak şekilde bir tekilliğe ulaşılacağı öngörülüyor. Yani genel görelilik teorisi açısından. R eşittir 0 şu tekillik bölgesi. Peki şurası iç yüzey dedik. Şurası iç yüzey. Ve şurası iç bölge, yani kara deliğin iç bölgesi. Şu da kara deliğin sınırı. Yüzeyi yani. Yüzeyi, evet. Burada tutuk yüzey başlıyor. Şu tutulma yüzeyi. Evet. Bunun üzerine söyleyebileceklerimiz bu. Yani olay ufkunu tanımladık. Güzel, kara deliğin nasıl çökme mekanizmasını burada gösterdik. Nasıl çöktüğünü. Işık konilerinden bahsettik. Evet, şimdi de devam edelim konumuza. Şimdi de çökme problemindeki açısal bağımlılığın rolüne bakalım. Örneğin küresel bir çöküş senaryosu düşünelim. Burada çökmekte olan nesne uzay zamanın teta ve fi açısal koordinatlarından bağımsızdır. Çünkü simetrik bir şekilde her yönden eşit miktarda çökmektedir ve açılara bağlı değildir ve çöküşün son durumu Schwarzschild kara deliği gibi yalnızca kütlesiyle karakterize edilir. Burada bilgi paradoksuna çözümler sunabilecek ve bir çözüm sunabilecek alternatif bir teori olan sicim teorisi veya döngü kuantum çekimi gibi teorilerin varlığı bir şekilde dikkate değerdir ve bunlar üzerinden konuşmak gerekir. Şimdi de Minkowski uzay zamanı ve Carter diyagramları üzerine konuşalım. Minkowski uzay zamanı Carter diyagramlarındaki temsilini genel görelilik ve kuantum alan teorisini kavramlarını entegre eden küresel bir cismin çökme senaryosu ile göstereceğiz. Bu karmaşık etkileşim kara delik ufukları, tekillikler ve kara delik termodinamiğinin kuantum yönleri gibi önemli teorik yapıları içermektedir. Öncelikle Minkowski uzayı ve öneminden bahsedelim. Minkowski uzayı, Albert Einstein'ın özel görelilik teorisindeki kavramları temsil etmek için en uygun matematiksel yapı olarak tanımlanıyor. Ve uzay 3 boyutlu
tek seferlik bir boyutla 4 boyutlu bir manifoldta birleştirilerek uzay zamanın birleşik bir tanımına olanak tanıyor. Ve tamamen uzamsal Öklit uzayıyla önemli ölçüde tezat oluşturmaktadır. Öklit uzayında simetri grubu noktalar arasındaki mesafeleri ve açıları koruyan, dönmeleri ve ötelenmeleri de kapsayan Öklit grubudur. Ancak Minkowski uzayında simetri grubu uzay zaman aralığını koruyan, uzaysal ışık benzeri veya zamansal olabilen dönüşümleri, bunlar Lorentz dönüşümleri ve ötelenmeleri içermektedir. Poincare grubudur. Bu temel farklılık özellikle ışık hızına yaklaşan yüksek hızları içeren dönüşümler altında zamanın uzamsal boyutlardan farklı davranan bir boyut olarak dahil edilmesinin getirdiği ek karmaşıklığı göstermektedir. Bu açıklama elektromanyetik etkileşimlerin temel kavramları ile fizikteki uzay zaman yapısının derin teorik çerçeveleri arasında köprü kurar. Bir elektrik alanındaki klasik hareket ile Minkowski uzayındaki göreli etkiler arasındaki bağlantı, yüklü parçacıkların çeşitli teorik ve fiziksel koşullar altında nasıl davrandığının derinlemesine anlaşılmasını sağlamıştır. Ayrıca evrendeki tüm ölçeklerdeki olguları tanımlamak için gerekli olan klasik fizik teorileriyle modern görelilik ve kuantum mekaniği çerçeveleri arasındaki sürekli etkileşim de vurgulanmıştır. Şekilde gösterildiği gibi özel göreliliğin temelini oluşturan Minkowski uzay zamanı tipik olarak düz 4 boyutlu bir uzay zaman diyagramında temsil edilir. Bununla birlikte uzay zaman bölgelerinin nedensel yapısını görselleştirmek için genel görelilikte yararlı bir araç olan Carter diyagramında Minkowski uzayı bir tepe noktası üzerinde duran bir üçgen olarak tasvir edilir. Bu üçgenin sağ tarafındaki köşegenler geçmiş ve gelecekteki sıfır sonsuzluğu temsil eder. Sırasıyla I- ve I+ olarak gösterilirler. Bu diyagramda ayrıca Minkowski uzayındaki her nokta gelecekteki sıfır sonsuzluktaki noktaları nedensel olarak etkileyebilir ve geçmiş sıfır sonsuzluktaki noktalardan etkilenebilir. Bu kara deliklerin veya olay ufuklarının eksikliğine işaret eder. Ve bu bağlamda nedensel ilişkileri temelden değiştiren yapılar olmaktadır. Çöken bir kütle göz önüne alındığında senaryo çarpıcı bir biçimde değişiyor. Şekilde gösterildiği gibi Carter diyagramı daha sonra üçgenin ucu kesilerek ve bu kesik tepe noktasına yatay bir sınır getirilerek uyum sağlıyor. Bu sınır Hawking-Penrose tekillik teoremlerinin öngördüğü gibi bir tekilliği temsil eder. Ve bu teoremler belirli makul fiziksel koşullar altında çöken bir yıldızdakiler gibi uzay zamanın geleneksel fiziksel yasalarının artık işlemediği tekillikler içermesi gerektiğini belirtir. Tekilliği temsil eden bu yatay sınır çizgisinin altında diyagram gelecekteki sıfır sonsuz I pozitifin geçmişinde olmayan bölgeleri içerir. Bu da bir kara deliğin varlığını işaret eder. Bu bölge evrenin geri kalanından nedensel olarak kopuktur. Çünkü olay ufku içindeki bölgeyi etkili bir şekilde tanımlayan I pozitife ulaşmak için buradan hiçbir sinyal kaçamaz. Ayrıca kara deliğin olay ufku yakınında parçacık oluşumuna yol açan çöküş sırasındaki uzay zaman ölçümünün dinamik doğası detaylandırılmıştır. Bu emisyon termaldir ve sıcaklığı kara deliğin yüzey çekimi K ile orantılıdır ve K bölü 2pi olarak ifade edilir. Bu ilişki kara delik termodinamiği teorisinin merkezinde yer almakta ve yüzey yerçekimini kara deliğin yaydığı Hawking radyasyonunun sıcaklığına bağlamaktadır. Bir kara deliğin olay ufkunun alanıyla orantılı entropisi, kara delik fiziğindeki termodinamik analojinin temel taşıdır. Kara deliklerin entropi ve sıcaklığa sahip sistemler olarak termodinamik tanımı çığır açıcı bir gelişmeydi. Kara deliklerin sıradan sistemler için termodinamik yasalarına benzer yasalara uyan termodinamik nesneler olduğu öne sürülmekteydi. Ve şimdi de yerçekimi entropisi ve buna bağlı uzay zaman topolojileri kavramlarına da değinelim. Kuantum alan teorileri arasında benzersiz olan yapısal yerçekimi entropisinin varlığı, yerçekiminin uzay zaman manifoldu içinde farklı topolojilere izin verme yeteneğine atfedilir. Bu açıklama kara delikler gibi olguları da gözlemlenen termodinamik özellikler üzerinde derin etkileri olabilecek uzay zaman dokusunu şekillendirmede yerçekimsel etkileşimlerin oynadığı benzersiz rolün altını çizmektedir. Bu tartışma özel görelilikte basit uzay zaman yapılarının temsilinden genel görelilik ve kuantum teorisindeki kara deliklerin karmaşık nedensel ve termodinamik özelliklerine kadar önemli teorik yapılar arasında köprü kurar.
Böyle bir sentez, büyük kütleli cisimlerin uzay zamanı nasıl etkilediğinin ve kara deliklerin kuantum tanımının temelini oluşturan entropi ve sıcaklık gibi ortaya çıkan özelliklerin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Bu kavramların entegrasyonu aynı zamanda teorik fizikte genel görelilik ile kuantum mekaniğinin birleştirilmesini amaçlayan kritik bir araştırma alanı olmayı sürdürüyor. Ayrıca kara deliklerle bağlantılı olacak şekilde güçlü elektrik alanlarında parçacık çifti üretimine de bakmak gerekmektedir. Özellikle güçlü elektrik alanlarında parçacık çifti üretimini, yüklü parçacıkların hareketini ve Öklit ve Minkowski uzay zamanlarının zıt geometrik çerçevelerini içeren klasik elektromanyetizma ve modern fizik kavramlarını bir araya getirmekte fayda vardır. Bu fikirleri parçalara ayıralım ve teorik fizik çerçevesinde detaylandıralım. Burada Schwinger çifti üretimi olarak bilinen güçlü elektrik alanlarında parçacık çifti üretimi olgusunu kabul ederek başlıyoruz. Bu kuantum alan teorisinin etkisi elektrik alanı boşluktan parçacık ve antiparçacık çiftleri oluşturabilecek kadar yoğun olduğunda ortaya çıkar. Teori kritik yoğunluğu aşan bir elektrik alanının bu sanal parçacık çiftlerini gerçek parçacıklara dönüştürmek için gerekli enerjiyi sağlayabileceğini öngörüyor. Senaryomuzda Öklit uzayında düzgün bir elektrik alanda hareket eden elektron gibi bir sanal parçacığın tartışmasına geçiyoruz. Burada Q yüküne sahip bir parçacığın hareketinin basitleştirilmiş, göreceli olmayan bir bağlamda bakıldığında dairesel olarak temsil edilebileceğini belirtmekte fayda vardır. Bu idealleştirilmiş hareket ilgili karmaşık dinamiği basitleştirir ve yüklü parçacıklar üzerindeki elektromanyetik kuvvet etkisinin temel ilkelerini açıklamaya hizmet eder. Ayrıca bu hareket sanal zamandan gerçek zamana kadar analitik olarak sürdürülebilir. Bu devam kuantum mekaniğinde Öklit, sanal zaman ve Minkowski gerçek zamanlı uzaylardaki formülasyonlar arasındaki dönüşüm yapmak için sıklıkla kullanılan matematiksel bir tekniktir. Öklit uzayındaki basitleştirilmiş dairesi hareketin gerçek zamanlı fizikte daha karmaşık yörüngelere kadar uzanabileceği, elektrik alanı nedeniyle hızlanma altındaki gerçek davranışı yansıtabileceği ve bu parçacıkların mükemmel bir daire içinde hareket etmek yerine tipik olarak dışarıya doğru spiral yapmasına neden olabilecekleri öne sürülmüştür. Minkowski uzayında parçacık oluşumunun açıklanması, sürecin parçacık-antiparçacık çiftlerinin yaratıldığı kabul edilen zamandaki bir anı temsil eden t eşittir 0 ve tau eşittir 0 çizgisi boyunca kesilmesiyle tanımlandığı spesifik bir kavramsal görselleştirmeyi içerir. Ayrıca Minkowski uzay diyagramının üst yarısının Öklit uzay diyagramının alt yarısıyla birleştirildiği ilgi çekici bir senaryoda anlatılmıştır. Bu teorik fizikte bu iki tanım arasında geçiş yapmak için kullanılan bir analitik devamlılık biçimini temsil etmektedir. Minkowski uzayı için gerçek zaman ve Öklit uzayı için sanal zaman. Bu teknik hesaplamaları basitleştirmek ve kuantum etkileri altında parçacık dinamiğinin daha temel bir şekilde anlaşılmasını sağlamak amacıyla kuantum alan teorisinde sıklıkla kullanılır. Pozitif ve negatif yüklü parçacıkların aslında farklı koşullarda gözlemlenen veya farklı uzay zaman perspektiflerinden bakıldığında aynı varlıklar olduğu fikri kuantum alan teorileri kapsamında parçacıkların doğasının derin bir yansımasıdır. Minkowski uzayındaki bir dünya hattından Öklit uzayı yoluyla diğerine tünelleme kavramı, parçacıkların klasik fizik alanından mümkün olmayan potansiyel engellerini aştığı kuantum tünellemeyi tanımlamak için mecazi olarak anlaşılabilir. Burada parçacık üzerinde yeterli enerji olmasa bile belirli bir kuantum tünelleme etkisi altında bariyerleri, enerji düzeylerinin kendisinden daha düşük olan bariyerleri aşmaktadır. Bu parçacık oluşturma kavramlarını kara deliklere kadar genişletmekle birlikte kara deliklerin aynı zamanda elektrik yükleri de taşıyabileceği öne sürülmüştür. Ve yüklü kara delik çifti oluşturma olasılığı da aynı zamanda incelenmiştir. Kerr-Newman kara deliği gibi genel görelikteki kara delik çözümleri yükleri ve açısal momentumu içerdiğinden bu karmaşık bir fikir olmaktadır. Teorik olarak kara delikleri içeren çift üretimi, yüksek elektrik alanlarında Schwinger çifti üretimi gibi benzer süreçlerin önerdiği gibi olağanüstü derecede yüksek enerjiler ve güçlü alanlar gerektirecektir. Manyetik olarak yüklü kara deliklerden söz edilmesi, astrofiziksel kara deliklerin standart çerçevesinde yaygın olarak tartışılmayan varsayımsal nesneler kavramını ortaya koyar. Manyetik monopoller
yani yalıtılmış manyetik yüke sahip parçacıklar doğada gözlemlenmemiş olsa da bunların teorik varlığı manyetik olarak yüklü kara deliklerin varlığına izin verecektir. Ayrıca bu tür kara deliklerin yeterince güçlü bir manyetik alanda çiftler halinde oluşturulabileceği de öne sürülmüştür. Bu hipotez yüksek enerji koşullarının manyetik yük ve kara delik çifti oluşumu gibi egzotik olaylara izin verebileceği parçacık fiziği ve kozmolojideki teorik uzantılarla uyumludur. Tartışmamıza farklı uzay zaman yapılarındaki parçacık mekaniğinin matematiksel formalizmini yüksek enerjili astrofiziksel olaylarla ilişkilendirerek devam ediyoruz. Özellikle kara delik fiziği ve kuantum alan teorisindeki ileri kavramları keşfetmek için Minkowski ve Öklit geometrilerinin teorik yapılarını kullandık. Şimdi fiziksel teorileri sanal zamana yani Öklit uzayına genişletme kavramımız, teorik fizikte hesaplamaları basitleştirmek ve kuantum alan teorisi ve istatistiksel mekanikteki fenomenleri anlamak için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Sağlanan bağlamda bu teknik güçlü elektrik alanlarında elektron-pozitron çiftlerinin yaratılmasına benzer şekilde kara delikleri içeren varsayımsal süreçleri tanımlamak amacıyla kullanılır. Kara deliklerle ilgili olguları tanımlamak için bu teorileri Öklit ve Lorentz uzay zamanları gibi kavramsal çerçeveleri birleştirerek derinlemesine incelemek gerekmektedir. Örneğin parçacık çifti üretimi ve imhası kavramını metaforik olarak kara deliklere genişletmek, hayali ve gerçek zaman arasındaki karmaşık dönüşümleri anlamak ve kara deliklerle ilişkili manyetik özellikleri de araştırmak bu bağlamda oldukça önem arz etmektedir. Ve ilerleyen bölümlerde buna devam edeceğiz bu konuşmalarımıza. Şimdi de kavisli Öklit uzayında kara delik hareketlerini inceleyelim. Kavisli bir Öklit uzayında dairesel yollarda hareket eden kara delikler ilginç bir şekilde düz bir Öklit uzayında dairesel bir yolda hareket eden elektronla örtüşmektedir. Bu genellikle genel görelilikteki Lorentz uzay zamanı bağlamında ele alınan kara deliklerin standart durumunda tipik olarak bulunmayan teorik bir uzantıdır. Bir kara deliğin ufku etrafındaki sanal zamandaki periyodiklik, termal özelliklerin işlenmesini basitleştirmek için sanal zamanın kullanıldığı kara delik termodinamiğinin hesaplamasına yönelik Öklit yolu integrali yaklaşımında gözlemlenen periyodiklik gibi özelliklere atıfta bulunur. Kara delik çiftlerinin sanal zamanda oluşması ve bunların gerçek zamanda Lorentz uzay zamanına ayrılması fikri de spekülatif ama ilgi çekici bir kavramdır. Kara deliklerin bir kez oluştuktan sonra Öklit bölgesinden hayali tünel açarak gerçek zamanlı olarak farklı varlıklar şeklinde ortaya çıkabileceği ve potansiyel olarak manyetik kuvvetler tarafından hızlandırılarak birbirinden ayrılabileceği senaryolar önerilmiştir. Bu kara delikler gibi makroskopik nesnelere uygulansa da harici bir alan altında parçacık antiparçacık çifti üretimi ve ayrılmasına ilişkin kuantum alan teorisi açıklamasını taklit eder. Kara deliklerin manyetik yük taşıyabileceği ve manyetik alanlardan etkilenebileceği fikri genellikle yalnızca kütle, yük ve açısal momentum ile tanımlanan kara deliklerin klasik tanımının ötesine uzanır. Bununla birlikte manyetik kara delikler fikri manyetik monopolleri veya hem elektrik hem de manyetik yüke sahip olan diyonik kara delikleri içeren spekülatif teorilerle uyumludur. Bu kara deliklerin manyetik alanlardan yoksun bölgelerde ayrılması ve sonuçta bağımsız evrimi onların madde ve bilgiyi absorbe etmelerini, Hawking radyasyonu yoluyla kütle kaybetmelerini ancak manyetik yüklerini korumalarını içerir. Kara deliklerin birbirini yok etmek için tekrar bir araya getirilmesi kavramı çift oluşturma sürecine tersine bir atılımdır. Ve bir Lorentz aşaması boyunca kara deliklerin yaratılışı, ayrılması, evrimi ve yok olmasına ilişkin bu döngüsel kavram oldukça teoriktir. Ve deneysel verilerle desteklenmese de kara delik fiziğinin kuantum mekaniği ve alan ilkeleriyle nasıl kesişebileceğinin bir keşfi olarak hizmet etmektedir. Hem kuantum alan teorisi hem de genel görelilik kavramlarını kullanarak kara deliklerin teorik fiziğine yönelik bu araştırma geleneksel anlayışa meydan okumakta ve tartışmamızı genişletmektedir. Parçacık fiziğindeki analojilerin birleşik bir teorik fizik çerçevesi içerisinde kara delikler gibi kozmolojik nesnelere kadar genişletilebileceği, mevcut teorilerin sınırlarını zorlamaya yönelik teşvik edici, entelektüel bir egzersizdir. Şimdi de son olarak mikro kara delikler ve kuantum dalgalanmalarından bahsedelim. Kuantum dalgalanmaları nedeniyle oluşan mikro kara deliklerin belirtilmesi,
kuantum alanındaki dalgalamalar nedeniyle küçük kara deliklerin kendiliğinden ortaya çıkıp son derece kısa zaman dilimleri içerisinde buharlaşabileceği yönündeki spekülasyonlara atıfta bulunmaktadır. Bu buharlaşma Hawking radyasyonundan kaynaklanmaktadır ve çok kısa zaman içerisinde kara deliğin kendisini yok etmesiyle sonuçlanmaktadır. Ve bu mikro kara delikler potansiyel olarak parçacıkları ve bilgileri yakalayabilir. Ancak hızla buharlaştıklarında onları geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybederler. Bu senaryo bilgi kaybı sorununu daha da karmaşık hale getirmektedir ve bilginin kuantum ölçeklerinde ve yüksek enerji koşullarındaki davranışı hakkında temel soruları gündeme getirir. Bu süreçlerde enerji ve elektrik yükü gibi belirli miktarlar korunurken aynı zamanda ayar simetrileri tarafından da korunmakta ve bazı küresel yüklerin korunamayabileceği öne sürülmektedir. Korunan niceliklerin farklı türleri arasındaki bu ayrım fiziksel bir nicelik olarak bilginin kendine özgü ve belki de benzersiz doğasını vurgular. Bunun korunum yasaları enerji veya yük için olanlar kadar sağlam veya evrensel olarak uygulanabilir olmayabilir. Kara delik oluşumunu ve buharlaşma sürecini kuantum mekaniğinin temel taşı olan üniter evrim ilkesinde de bağdaştırabiliriz. Üniterlik, bir kuantum sisteminin evriminin deterministik ve tersine çevrilebilir olduğunu ima eder. Ancak eğer bilgi kara delikler yoluyla kayboluyorsa bu süreç tamamen tersine çevrilebilir veya deterministik olmaz. Üniterliğin kaybı kuantum sistemlerini ve onların evrimini anlama şeklimizde temel bir değişime işaret edecek ve yerçekimi etkilerinin ortaya çıkardığı deterministik olmayan bir unsuru bize gösterecektir. Kuantum çekim etkilerinin ortaya çıkardığı temel belirsizlik nedeniyle gelecekteki durumlar kesin olarak tahmin edilemiyorsa bu bilimdeki determinizmin temellerine meydan okumaktadır. Kuantum mekaniği ile genel göreliliğin özellikle kara delik fiziği rejimindeki birleşimi evrenimizde ek öngörülemezlik ve belirsizlik katmanlarının var olduğunu bizlere gösterir. Bu tartışma kara delik fiziği, kuantum mekaniği ve bilgi teorisinin kesişimindeki kritik konulara değinmiştir. Kara delik buharlaşmasının bilginin korunması ve kuantum mekaniğindeki üniterlik ilkesi açısından ortaya çıkardığı zorluklar, teorik fizikte devam eden araştırmaların merkezinde yer almaktadır. Bunlar özellikle yerçekimi ve kuantum yasalarıyla şekillenen evrendeki bilginin ve öngörülebilirliğin sınırlarıyla ilgili olduklarından alanın bazı temel ilkelerinin yeniden değerlendirilmesini motive etmektedir. Bu konular sadece kara delikler hakkındaki anlayışımızı derinleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda fiziğin sınırlarını, doğanın tüm kuvvetlerini tutarlı bir şekilde tanımlayabilecek daha birleşik bir teoriye doğru bizi zorlamaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın. Bu tarz bilgilendirme videoları hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve lütfen kanalımızı desteklemeyi ihmal etmeyin. Teşekkür ederim, iyi günler dilerim.